Sera etkisi olarak sıklıkla duyduğumuz bu olay aslında atmosferdeki karbondioksit, metan, ozon gibi gazların yeryüzünden yansıyan güneş ısısını tutarak yeryüzünün ısısını yükseltmesi. Yani dünyanın doğal ısısını aslında bu sera gazlarına borçluyuz. Dünyaya ulaşan güneş ışınlarının yaklaşık %30'u uzaya geri döner. Geri yansıyan ışın özellikle bulutlar, kar ve buzullar tarafından yansıtılır. Geride kalan %70 ısının bir kısmı atmosfer tarafından emilir ve bir kısmı da yeryüzüne ulaşır. Toprak ve denizler tarafından emilerek iklimleri oluşturur. Sera etkisi aslında iyi bir şeydir. Eğer bu etki olmasaydı güneş ışınları yeryüzüne çarpıp geri dönecek ve ısı hapsolmayacaktı. Nispeten düşük olan dünya ortalama sıcaklığı sera etkisiyle artmakta ve yaşamı mümkün hale getirmekte. Atmosferik seramız olmasaydı dünya dondurucu bir yer olurdu. Gezegenimizin ortalama sıcaklığı 14 derece olarak kabul ediliyor. Ancak son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle ortalama sıcaklıklar yükselmeye başladı. Bu değişim insan faaliyetleri sonucu atmosferdeki sera gazlarının miktarının artmasından kaynaklanıyor. İklim değişikliği küresel iklimde meydana gelen uzun vadeli ve önemli değişimleri ifade ediyor. Yani İstanbul'un iklimi yıl içindeki yağış miktarını, yıl içindeki sıcaklıklarını ifade ederken küresel iklim bunların ortalamasından daha fazlası. Küresel iklim, Pasifik'teki yükselen sıcaklığın daha fazla yağmura ve hasara sebep olan tayfun meydana getirmesi, Antarktika'da eriyen buzulların küresel okyanus akıntılarını değiştirmesi ve deniz seviyesinin yavaşça yükselmesi gibi büyük ölçekli değişimlerdir. Küresel iklimi bu kadar önemli kılan ise sistemlerin birbirine bağlı olması. Bunun en iyi kanıtı 536 yılında meydana gelen korkunç soğuma olayı. Birbiri ardına patlayan iki büyük volkan, dünyanın atmosferinin kül ve toz bulutlarıyla kaplanmasına sebep olmuş ve güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engellemişti. Hava sıcaklıkları 1,5 ile 2,5 derecelere düşmüş, ekinler donmuş ve büyük bir kıtlık başlamıştı. Son 2300 yılın en soğuk 10 yılları boyunca kara veba yayılmaya başlamış ve bunun etkileri neredeyse 100 yıl devam etmişti. 536 yılı tarihçiler tarafından dünyada yaşanabilecek en kötü yıl olarak kabul ediliyor. Bugün ise tam tersi bir sorunla karşı karşıyayız. Güneş ışınlarının dünyaya çok az ulaşması değil sorunumuz. Sorun çok fazla sıcaklığın atmosferimizde hapsolması. Ve bu da dünyamızı tarihte hiç olmadığı kadar hızla daha sıcak bir yer haline getiriyor. Sera gazlarının küresel ısınmayı ne kadar ve nasıl etkilediği bazı faktörlere bağlı. Bazı gazlar ısıyı yakalamada daha etkindir. Her sera gazı için atmosferde ne kadar kaldığı ve ısıyı ne kadar güçlü yakalayabildiğini gösteren küresel ısınma potansiyeli hesaplanır. Bu değer her bir sera gazının 1 ton karbondioksit gazına kıyasla sağladığı ısı artışını ve ısıyı tutma kapasitesini ölçer. Yani küresel ısınma potansiyeli yüksek çıkan gazlar gezegenimizin ısınmasında daha etkili. Küresel ısınma potansiyeli değerleri sera gazlarının ısı tutma etkilerini karşılaştırmak için kullanılıyor. Örneğin 1 ton metan eşdeğeri 21 ton karbondioksit. 1 ton azot oksit eşdeğeri 310 ton karbondioksit. Yani metan ve azot oksit gibi sera gazları karbondioksite kıyasla daha yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip. Sera gazlarının içinde en çok konuşulanı karbondioksit. Çok yaygın olduğu için bilim adamları bunu atmosferi ısıtan gazların ölçütü veya ölçüsü olarak kullanıyor. Toplam uzun vadeli sera gazlarının neredeyse %55'ini karbondioksit oluşturuyor. Petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtların yakılması süreci en büyük karbondioksit emisyon kaynağı. Çimento üretimi, metal endüstrisi, kimya ve madencilik faaliyetleri de karbon emisyonlarını artırıyor. Ormanların ve bitki örtüsünün yok edilmesiyle volkanik patlamalar, okyanus ve toprak üzerinde oluşan mikrobiyal faaliyetler de emisyonu artırıyor. Duman çıkaran her şey dünyayı ısıtıyor. İnsan kaynaklı emisyonların başında geliyor, yaklaşık %75'inden de biz sorumluyuz. Çok konuşulan ikinci sera gazı metan, petrol, doğalgaz ve kömürün işlenmesi aşamasında ortaya çıkıyor. Atmosferde daha az kalsa da sera etkisi daha fazla. İnsan kaynaklı emisyonların %16'sını oluşturuyor. Tarım ve hayvancılık, rüzgar türbinleri, madencilik ve endüstriyel süreçler
ve depolanan organik materyaller başlıca metan kaynağı. Ortalama 100 yıldan fazla atmosferde kalabilen azot oksit, insan kaynaklı emisyonların %6'sını oluşturuyor. Gübre üretimi, atık su arıtma başta olmak üzere endüstriyel faaliyetler fosil yakıt kullanımı sırasında atmosfere yayılıyor. Ozon tabakasını incelten soğutucu gazların yerine kullanılmak üzere üretilen florlu gazlar tamamen insan yapımı. Son derece uzun ömürlü ve ısıtıcı olan bu gazlar plastik üretimi, klima sistemleri, elektronik ekipman üretimi, alüminyum üretimi, teflon, polimer gibi ürünlerde kullanılıyor. Karbondioksitten 23.500 kat daha etkili bir sera gazı olan sülfür heksaflorür üst atmosferde binlerce yıl kalabiliyor. Genelde elektrik üretimi ve iletiminde kullanılan elektrik arkını önlemek için kullanılıyor. Yüksek voltajlı elektrik devrelerinde, kompresörlerde ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılıyor. Bir de siyah karbon var. Fosil yakıtların tam yanmaması sonucunda ortaya çıkan küçük karbon parçacıkları bunlar. Bu partiküller son derece küçükler. 2,5 mikrometrenin altına bile düşüp kan dolaşımına girebiliyorlar. Bir bacadan çıkan siyah dumanı düşünün. Birkaç gün sonra atmosferden düşse bile havada asılı kaldığı süre boyunca güneş ısısını karbondioksitten daha hızlı emiyor. Rüzgar bu siyah karbonu buzulların veya buz örtülerinin üzerine taşıdığında normalde yansıtıcı olan beyaz yüzey artık ısıyı yansıtmaz ve erimeye doğrudan katkıda bulunduğu için özellikle zararlı. Genel olarak siyah karbon, karbondioksitten sonra küresel ısınmaya en büyük katkıyı yapan ikinci madde olarak kabul ediliyor. Toparlayacak olursak, fosil yakıt, kömür ve petrolün ilgili kullanımları sera gazı ve siyah karbonun en önemli sebebi. İkinci sırayı tarım alıyor. Yem üretimi, kimyasal ağırlıklı gıda üretimi ve ekilebilir alanları genişletme arzusuyla yapılan orman kıyımları başlıca sebepler. Dünyamız aslında doğal olarak sera gazlarını üretiyor. Volkanik faaliyetler, okyanuslar ve bitkiler karbondioksiti, hayvanlar çürüyen organik maddeler ve hidrokarbondan metan gazını, toprak ve hava arasındaki bakterilerden de azot oksitleri kendi dengesini korumak için üretiyor. Araya insan faktörü girince geldiğimiz nokta küresel bir çöküşün başlangıcı. Peki bireysel olarak ne yapabiliriz? Küçük adımlar gibi görünse de hem cebinizde hem de dünyaya iyi gelecek reçeteler var. Enerji verimliliğinizi artırmak için LED ampuller kullanın. Isıtma ve soğutma sistemlerinize yapacağınız yıllık bakımlar hem faturalarınızı hem de emisyonu azaltacak. Arabanızı daha az kullanmak, toplu taşımaya yönelmek, kısa mesafelere bisiklet veya yürüyerek gitmek hem sağlığınıza hem de küresel ısınmaya bir iyilik yapabilir. Alternatif enerji kaynakları, örneğin güneş veya rüzgar enerjisi kullanmak küresel ısınmaya bir ket vurabilir. Organik tarıma yönelmek veya yerel gıda tüketmek de bir çözüm. Geri dönüşüm yapmak, plastik kullanımını azaltmak, atık yönetimini iyileştirmek için iyi bir başlangıç olabilir. Bunlar bireysel olarak yapabileceklerimiz ama asıl destek verilmesi gereken politikalar ve yasalar. Küresel ısınmanın önlenmesi için yapılması gereken çalışmaların yasalar ve politikalar aracılığıyla yürütülmesi gerek. Oy verdiğiniz partinin bu tarz politikalara sahip olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. İnsanların çoğu zaman ellerinde nasıl bir güç olduğunun farkında olmadığını düşünüyorum. Tek sorun birleşmekte. Doğru yolda ilerlerseniz yolda yalnız olmadığınızı göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.